Küçük bir fikirden projeye. Bilişim ekosisteminin etkin kullanımı. Aydın Tiryaki, 11 Kasım 2025. Bir fikirden proje aşamasına dönüşüm sürecinin adımları ve bilişim araçlarının rolü. Giriş. Bu yazıda yazılım ve internet ekosisteminin olanaklarından yararlanarak küçük bir fikrin nasıl bir projeye dönüştürülebileceği aşama aşama ele alındı. Süreç, bir önerinin oluşması, sunulabilir hale gelmesi ve ilgili yerlere sunulması adımlarında internetin ve yapay zekanın etkin şekilde nasıl kullanılabileceğini örneklemek amacıyla hazırlandı. Hazırlık ve metin oluşturma. İlk olarak yazı yazmak için uygun bir ortam seçildi. Microsoft Word'de klavye yerine Word'ün dikte özelliğiyle mikrofon kullanılarak metin oluşturuldu. Ortaya çıkan metin bir sözcükler yığını şeklinde tanımlandı ve daha düzenli bir metne dönüştürmek için Microsoft Copilot kullanıldı. Copilot'un düzenlediği metin üzerinde kişisel rötuşlar yapıldı ve insan faktörünün sürece dahil olduğu vurgulandı. Copilot'un düzenleme başarısı sayesinde sadece küçük düzeltmeler gerekti. Mektup ve değerlendirme metinleri hazırlama. İlgili kuruluşlara sunulacak mektupların yazılması aşamasına geçildi. Uluslararası bir kuruluş için İngilizce, Türkiye'deki bir kuruluş için ise Türkçe mektup hazırlandı. Mektupların kurallara uygun olması, tarih ve imza içermesi yanında önerinin artı ve eksi yönlerini değerlendiren açıklamalar da mektuba eklendi. Tüm bu istemler bir metin haline getirilerek yapay zekalara sunuldu. Yapay zeka modellerinin kullanımı. Hazırlanan prompt ve fikri içeren metin 7 farklı yapay zeka modeline web üzerinden gönderildi. Google Gemini, ChatGPT, Grok, Microsoft Copilot, DeepSeek, Perplexity, Claude ve Google Notebook LM gibi ekosistemin çeşitli parçaları kullanıldı. Ayrıca ekosistemin diğer bileşenleri olan YouTube, Google Çeviri gibi araçlarda süreçte yer aldı. Her yapay zekadan alınan yanıtlar başlıklar altında toplandı ve elde edilen 4 ayrı sonucuyla birlikte açıklamalar, Türkçe ve İngilizce mektuplar, önerinin artı ve eksi yönleriyle ilgili yorumlar metne eklendi. Sonuçların değerlenmesi ve yayınlanması. Tüm yanıtlar toplandıktan sonra metin Google Notebook eleme yüklenerek kısa bir değerlendirme alındı ve yazıya eklendi. Ayrıca yazının sonunda kısa bir sonuç bölümü de yer aldı. Böylece ortaya uzun ve bütünleşik bir yazı çıktı. Bu yazı bir blog yazısı formatında değerlendirilerek WordPress'te yayımlandı. Sunum ve multimedya içerik üretimi. Yayımlanan yazının sunum aşamasında Google Notebook LM'den özet video ve sesli anlatım istendi. Yaklaşık 6 dakikalık bir video ve 20 dakikalık bir sesli yorum elde edildi. Giriş metninin seslendirmesi için de internetin olanakları kullanıldı. Google Chrome'un okuma modundaki sesli dinleme özelliği ve Windows ses kaydı ile metin seslendirildi. Ekrandan alınan görseller ise Adobe Photoshop Express kullanılarak elde edildi. Video kurgusu ise Adobe Premiere ile yapıldı. Görsel ve video içeriklerin üretimi. Görsellerin üretiminde Gemini ve ChatGPT ile denemeler yapıldı. ChatGPT'nin görsel üretim aracı ile elde edilen görüntü kullanıldı. Elde edilen görsel, Grok yapay zekasıyla videoya dönüştürüldü ve video üzerinde çeşitli açıklamalarla farklı versiyonlar üretildi. Tüm sesli açıklamalar, video ve görsel materyaller Adobe Premiere'de birleştirildi ve ortaya çıkan video YouTube'a yüklendi. Yayın sonrası işlemler ve dil desteği. YouTube'da yayınlanan ana videoya Türkçe otomatik yazı eklendi ve metin gözden geçirilerek yanlış anlamalar düzeltildi. İngilizce versiyonu Türkçe çeviri üzerinden otomatik oluşturuldu ve gerekli düzeltmeler yapıldı. YouTube otomatik olarak İngilizce seslendirme de oluşturdu. Ayrıca YouTube'un otomatik çeviri işleviyle farklı dillerde altyazı seçenekleri sunuldu. Önerilerin sunulması ve sonuç.
Hazırlanan mektuplar ve değerlendirme yazıları Türkiye'deki kuruluşlara gönderilmek üzere Türkçe olarak ayrı bir yazı haline getirildi ve WordPress'te yayımlandı. Ana yazıya link verilerek kaynak gösterildi. İngilizce bölümler ise yurt dışındaki kuruluşa sunulacak mektup serisi olarak hazırlandı ve o da aynı yerde yayımlandı. Sonuç olarak küçük bir fikir, bilişim ekosisteminin etkin kullanımıyla anlaşılır ve ilgi çekici bir projeye dönüştürüldü. Tüm aşamalar ayrı yazılar ve sonuçlarla belgelendi, sunumlarıyla tamamlandı. Sosyal medya paylaşımı. Yayımlanan yazılar ve videoların paylaşımı için çeşitli sosyal medya ortamları kullanıldı. İlgilenenler görsün diye mobil cihazdaki Jetpack'ten yazılar, YouTube'dan videolar, Facebook, Twitter ve Bluesky ile paylaşıldı. Önerinin sunulacağı ulusal ve uluslararası kuruluşlar etiketlenerek mektupların olduğu yazılar Twitter'a gönderildi. Bilişim ekosistemi. Bu projede çok sayıda dijital araç ve platform doğrudan kullanıldı, yani bir bilişim ekosistemi yaratıldı. Google Gemini, ChatGPT, Grok, Microsoft Copilot, DeepSeek, Perplexity, Cloud, Google Notebook LM, YouTube, Google Translate, Google Chrome, Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Express, MS Word, WordPress, Jetpack, MS Windows Sound Recorder, Facebook, Twitter, Bluesky. Bunlara ek olarak dolaylı olarak birçok araç ve platformda kullanıldı. Genel değerlendirme, bu sürecin temel amacı küçük bir fikrin sahip olunan bilişim ekosistemlerinin olanakları sayesinde nasıl bir projeye evrilebileceğini uygulama olarak göstermek oldu. Aklınıza şöyle parlak bir fikir geldi diyelim. Peki ya sonra? O fikri alıp elle tutulur, gözle görülür bir projeye dönüştürme fikri bazen göz korkutucu olabiliyor, değil mi? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. Küçücük bir düşünce kıvılcımının günümüzün dijital araçlarıyla nasıl adım adım büyüyüp uluslararası çok dilli bir projeye dönüştüğünün gerçek hikayesini inceleyeceğiz. Hazırsanız bu dijital yolculuğa başlayalım. İşte her şey bu cümlede özetleniyor aslında. Bu, tek bir kişinin zihnindeki bir kıvılcımın, doğru araçlar ve doğru yaklaşımla nasıl küresel bir ateşe dönüşebileceğinin kanıtı. Gelin nasıl olduğuna bakalım. Yol haritamız oldukça net. Önce fikrin nasıl doğup şekillendiğine bakacağız. Sonra yapay zekayı nasıl bir ekip arkadaşı gibi kullandığımızı göreceğiz. Ardından işin içine görselleri ve sesi katıp projeyi dünyaya nasıl açtığımızı inceleyeceğiz. En sonda da bu macerada kullandığımız tüm alet çantasını masaya yatıracağız. Her büyük proje o ilk adımla başlar, değil mi? Zihninizde uçuşan o soyut düşünceyi yakalayıp ona bir form vermek. İşte bu, projenin temelini attığımız, belki de en kritik an. Süreç aslında modern yaratıcılığın tam bir özeti gibi. Her şey insan fikriyle başlıyor, sonra makine hızıyla şekilleniyor. Düşünsenize, klavyeyle boğuşmak yerine fikrinizi doğrudan konuşarak metne döküyorsunuz. Sonra yapay zeka bu ham düşünceselini alıp ona bir iskelet, bir yapı kazandırıyor. Ama işin ruhu o son insan dokunuşunda gizli. İşte bu yüzden bu işbirliği bu kadar güçlü ve değerli. Tamam, artık elimizde düzgün bir metin var. Peki şimdi ne olacak? Fikri bir üst seviyeye taşıma zamanı geldi. Bu aşamada artık tek başımıza değiliz. Yanımıza dijital beyinlerden oluşan kalabalık bir ekip oluyoruz. Evet, tam olarak 7. Yanlış duymadınız. Projenin bu aşamasında 7 farklı yapay zeka modeli devreye girdi. Neden mi? Çünkü tek bir bakış açısıyla sınırlı kalmak istemiyoruz. Her modelin kendine özgü bir düşünme şekli var. Farklı modelleri kullanarak aslında fikrimizi çok yönlü bir beyin fırtınasından geçirmiş oluyoruz. Bu da projenin çok daha zengin ve sağlam olmasını sağlıyor. Bakın bu tablo o dijital ekibin iş bölümünü ne kadar güzel gösteriyor. Sanki bir toplantı odasındayız. Yapay zekanın bir kısmı resmi yazışmaları hazırlarken, diğerleri SWOT analizi yapar gibi projenin güçlü ve zayıf yönlerini masaya yatırıyor. Ve Google Notebook LM, o da adeta bir proje yöneticisi gibi çalışıyor. Bütün bu farklı kaynaklardan gelen bilgileri toplayıp bize tek ve anlaşılır bir özet sunuyor. Böylece bilgi yığınları arasında kaybolmadan yola devam edebiliyoruz. Elimizde artık çok sağlam bir metin ve kapsamlı analizler var. Ama günümüz dünyasında insanlara ulaşmak için sadece metin yeterli mi? Tabii ki değil. Fikrimizi daha geniş kitlelere ulaştırmak için onu hem izlenir hem de dinlenir bir deneyime dönüştürmemiz gerekiyor.
Eskiden bir projenin görsel kimliğini oluşturmak için ya iyi bir tasarımcı olmanız ya da bir tasarımcıyla çalışmanız gerekirdi. Bu saatler hatta günler sürerdi. Şimdi ise sadece birkaç kelimeyle projenizin ruhunu yansıtan bu gibi özgün görselleri saniyeler içinde üretebiliyorsunuz. Hayal gücümüzle somut çıktılar arasındaki mesafe hiç bu kadar kısalmamıştı. Ve sihirli bir dokunuş daha. O harika ama durağan görselleri alıp yine bir yapay zeka yardımıyla onlara hayat veriyoruz. Küçücük hareketler anlatıma anında bir dinamizm, bir enerji katıyor ve izleyicinin dikkatini canlı tutuyor. Seslendirme deyince aklınıza pahalı stüdyolar, profesyonel mikrofonlar gelmesin. Artık buna da gerek yok. Bakın, hepimizin kullandığı internet tarayıcısının metnin sesli okuma özelliği veya bilgisayarımızdaki o basit ses kaydediciyle bile son derece kaliteli sonuçlar elde etmek mümkün. Erişilebilirlik işte tam olarak bu. Ve işte büyük final. Tıpkı bir şefin en iyi malzemeleri bir araya getirip o muhteşem yemeği ortaya çıkarması gibi biz de ürettiğimiz tüm o parçaları, görselleri, hareketli klipleri ve ses kayıtlarını alıyoruz ve Adobe Premiere gibi bir kurgu programında birleştiriyoruz. Sonuç, izlemeye hazır, etkileyici ve profesyonel bir ürün. Harika bir proje yaptık. Peki şimdi ne olacak? Onu bir sabit diskte saklamanın kimseye faydası yok. Projeyi oluşturmak savaşın sadece yarısıdır. Şimdi asıl önemli olan onu dünyaya duyurmak ve en önemlisi dil gibi engelleri aşarak küresel bir kitleye ulaştırmak. Burada planlı bir yayın stratejisi görüyoruz. Ama durun, asıl devrim niteliğindeki olay 4. günde yaşanıyor. YouTube'un yapay zekası yüklediğiniz Türkçe videoyu alıyor, otomatik olarak İngilizce altyazı oluşturuyor ve hatta bununla da kalmayıp İngilizce sesli dublaj yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tek bir tuşla projeniz dünyanın öbür ucundaki birine ana dilinde ulaşma potansiyeli kazanıyor. Bu kelimenin tam anlamıyla bir oyun değiştirici. Peki, tüm bu anlattığımız yolculuk hangi sihirli değneklerle mümkün oldu? Şimdi gelin kaputu açalım ve bu projenin motorunu oluşturan tüm dijital alet çantasını tek tek ortaya çıkaralım. Bu grafik aslında her şeyi anlatıyor. Kullanılan araçların neredeyse yarısı, yani %40'ı doğrudan yapay zeka modelleri. Bu bize ne gösteriyor? Yapay zekanın artık sadece kullanılan bir araç olmadığını, projenin temel yaratıcı ortaklarından biri, beyin takımının ayrılmaz bir üyesi haline geldiğini gösteriyor. Ve işte karşınızda tam kadro, yapay zeka beyin takımından, içeriği sunduğumuz platformlara, yaratıcı yazılımlardan, sosyal medya kanallarına kadar bütün bunlar bir araya geldiğinde ortaya çıkan şey tek bir araçtan çok daha fazlası, bir ekosistem. Tıpkı bir orkestra gibi her bir enstrüman kendi rolünü oynayarak ortaya bütün bir senfoniyi çıkarıyor. İşte bütün bu yolculuğun sonunda vardığımız nokta bu. Bu süreç bize şunu gösteriyor. Artık tek bir kişinin fikri doğru dijital ekosistemi kurduğunda inanılmaz bir dönüşüm geçirebiliyor. Büyük ekiplere, devasa bütçelere gerek kalmadan herkesin kendi projesini hayata geçirmesi her zamankinden daha mümkün. Bu analiz, bir fikrin nasıl projeye dönüştüğünün hikayesiydi. Ama aslında bundan daha fazlası. Bu aynı zamanda size bir davet. Gördüğünüz gibi ihtiyacınız olan tüm araçlar aslında parmaklarınızın ucunda. Öyleyse asıl soru şu: sizin aklınızda ışıldayan o harika fikri hayata geçirmek için ilk adımı ne zaman atacaksınız? Merhaba, bugünkü özel incelememize hoş geldiniz. Hepimizin aklına zaman zaman parlak fikirler gelir, değil mi? Evet, gelir tabii. Ama çoğu ne yazık ki bir kenarda unutulup gider. Yani çekmecede kalır. Peki ya size o küçük kıvılcımı alıp günümüzün dijital araçlarıyla somut sunulabilir bir projeye dönüştürmenin mümkün olduğunu söylesem? Kulağa harika geliyor. Bugün tam olarak bu konuya odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynak, Aydın Tiryaki'nin 11 Kasım 2025 tarihli Küçük Bir Fikirden Projeye, Bilişim Ekosisteminin Etkin Kullanımı başlıklı oldukça dikkat çekici bir yazısı. Evet, ben de inceledim o yazıyı. Tiryaki, kendi deneyiminden yola çıkarak bayağı spesifik bir fikri, futbolda penaltı atışı kural değişikliği önerisini nasıl geliştirdiğini, bunu destekleyecek materyalleri nasıl ürettiğini ve ilgili kurumlara nasıl sunduğunu adım adım anlatıyor. İlginç bir konu seçimi aslında. Evet, ilginç. Bu incelemedeki amacımız da Tiryaki'nin bu yolculukta bilişim ve özellikle yapay zeka araçlarının nasıl bir orkestra gibi kullandığını anlamak.
Belki sizin de kafanızda bir proje var ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsunuz. Çok olası. İşte bu somut örnek size hem ilham verebilir hem de pratik yöntemler sunabilir diye düşünüyoruz. Kesinlikle öyle. Yani bu sadece hangi teknolojik oyuncakların kullanıldığıyla ilgili bir liste değil aslında. Asıl mesele bir fikri alıp onu savunulabilir, ikna edici bir pakete dönüştürme stratejisi. Gelin bu sürecin kilit noktalarına ve kullanılan araçların neden seçildiğine biraz daha yakından bakalım. Harika. O zaman ilk adımdan başlayalım. Her şey basit bir fikirle başlıyor, değil mi? Tiryaki'nin yaklaşımındaki ilk ilginç nokta metni oluşturma şekli. Yapmış, klavye başına oturmak yerine Microsoft Word'un dikte özelliğini kullanarak fikrini doğrudan konuşarak yazıya dökmüş. Evet, o dikte özelliği bayağı pratik olabiliyor. Sonra ortaya çıkan kendi deyimiyle o sözcük yığınını anlamlı bir metne dönüştürmek içinse hemen yapay zekadan, Microsoft Copilot'tan destek alıyor. Bu başlangıç yöntemi aslında oldukça akıllıca. Pek çoğumuz için en büyük engel o boş sayfadır, değil mi? Dikte özelliği düşüncelerinizi akıcı bir şekilde kesintiye uğramadan dışa vurmanızı sağlıyor. Doğru. Copilot gibi bir yapay zeka asistanı da o ilk ham metni alıp yapılandırma, düzenleme gibi yani biraz yorucu olabilecek işleri üstleniyor. Kısacası teknoloji o ilk atalet anını yenmenize yardımcı oluyor. Ama Tiryaki'nin vurguladığı önemli bir nokta var burada. Teknoloji harika bir yardımcı olsa da son sözü söyleyen yine insan. Yapay zeka metni düzenliyor evet ama Tiryaki metne kendi üslubunu, kendi vurgularını katmak için mutlaka bir insan dokunuşu yapıyor. Copilot'ın ilk düzenlemesinin işini çok kolaylaştırdığını ama son kontrolün kendisinde kaldığını özellikle belirtiyor. İşte bu hibrit yaklaşım dediğimiz şeyin güzel bir örneği. Yani yapay zeka özellikle tekrarlayan veya yapısal görevlerde büyük bir hızlandırıcı. Kesinlikle. Ama yaratıcılık, özgünlük, nüanslar ve stratejik kararlar hala insan zekasının alanında. Evet, o denge önemli. Bu dengeyi kurmak, bu araçları verimli kullanmanın anahtarı gibi görünüyor. Sizin için de projelerinizde bu dengeyi düşünmek faydalı olabilir. Hangi kısımları otomatize edebilirsiniz? Hangi kısımlarda sizin özgün katkınız kritik? Fikir metne döküldü, ilk düzenlemeler yapıldı. Peki sonra? İşte işin daha stratejik kısmı burada başlıyor sanırım. Çünkü Tiryaki'nin amacı sadece bir yazı yazmak değil, bu fikri uluslararası ve ulusal düzeyde ilgili kurumlara sunmak. Aynen öyle. Yani FIFA için İngilizce, TTF için Türkçe resmi mektuplara ihtiyacı var. Dahası önerisinin potansiyel artılarını ve eksilerini analiz eden, yani fikrini sağlam argümanlarla destekleyen metinler de hazırlaması gerekiyor. Tam olarak öyle ve bu noktada Tiryaki'nin yaklaşımı daha da ilginçleşiyor bence. Tek bir yapay zeka modeline bağlı kalmak yerine hazırladığı detaylı istemleri yani yapay zekaya ne istediğini net bir şekilde anlatan talimatları farklı yeteneklere sahip bir dizi yapay zeka modeline gönderiyor. Nasıl yani? Bir dizi model mi? Evet, yazıda Google Gemini, ChatGPT, Grok, Microsoft Copilot gibi popüler modellerin yanı sıra DeepSeek, Perplexity, Claude gibi başka alternatiflerden de bahsediliyor. Hatta belgelerle daha iyi çalışan Google Notebook LM gibi özel bir aracı da sürece dahil ediyor. Bir dakika. 7 farklı yapay zeka modeli mi? Bu biraz fazla gibi gelmiyor mu? Yani neden tek bir tanesiyle yetinmemiş? Bu kadar çok araç kullanmanın arkasındaki mantık ne olabilir sizce? Bu çok yerinde bir soru. İlk bakışta abartılı görünebilir tabii ama bunun altında bilinçli bir strateji yatıyor olabilir. Birincisi çeşitlilik. Şöyle düşünün, farklı modeller farklı veri setleriyle eğitildiği için aynı isteme farklı açılardan yaklaşabilir, farklı üsluplar veya argümanlar üretebilirler. Ha anladım. Farklı çıktılar almak yani. Aynen. Bu, tiryakiye en iyi sonucu seçme veya farklı fikirleri birleştirme imkanı tanımış olabilir. İkincisi, performans karşılaştırması. Belki de hangi modelin bu tür bir görev için yani resmi mektup yazma veya analiz yapma daha uygun olduğunu görmek istemiştir. Mantıklı. Üçüncüsü de risk azaltma diyebiliriz. Tek bir modelin o anki performansına veya olası yanlılıklarına bağımlı kalmamak. Daha da önemlisi, bu durum bize şunu gösteriyor. Gelecekte önemli bir beceri sadece bir yapay zeka aracını kullanmak değil, farklı araçların güçlü ve zayıf yönlerini bilerek
onları bir proje hedefi doğrultusunda orkestre edebilmek olabilir. Orkestre etmek. Evet, tıpkı bir ustanın her iş için doğru aleti seçmesi gibi. Tiryaki'nin daha sonra Google Notebook elemle bu farklı yapay zeka çıktılarından bir özet ve sentez oluşturması da tam olarak bu orkestrasyon becerisini gösteriyor. Bu, sizin de kendi projelerinizde düşünebileceğiniz ileri düzey bir kullanım senaryosu. Tek bir araca değil, bir araç ekosistemine güvenmek. AI orkestratörü olmak ilginç bir konsept gerçekten. Peki proje sadece metinlerden mi ibaret kaldı? Günümüzde dikkat çekmek için genellikle daha fazlası gerekiyor, değil mi? Kesinlikle. Tiryaki de bunun farkında ve projesini daha etkili kılmak için işin içine multimedya öğelerine de katıyor. Sadece kelimelerle değil, görseller ve hareketli içeriklerle de fikrini anlatmayı hedeflemiş. Nasıl yani? Neler yapmış mesela? Biraz açar mısınız? Tabii. Yazıda belirttiğine göre proje konseptini anlatan görseller üretmek için ChatGPT'nin DALL-E gibi görsel üretim yeteneklerini kullanmış. Sonra bu statik görselleri alıp Grok gibi başka bir yapay zeka aracılığıyla basit animasyonlara veya kısa videolara dönüştürmüş. Animasyon mu yapmış? Evet, yani yapay zekayı hem görsel yaratım hem de bu görsellere hareket katmak için kullanıyor. Vay canına, işin içine animasyon bile girmiş yani. Peki ya ses? Seslendirme falan? Ses tarafında da çeşitli araçlar devrede. Google Notebook LM'den projenin özünü anlatan kısa bir video senaryosu ve yaklaşık 20 dakikalık daha detaylı bir sesli anlatım metni istemiş. Oh, bayağı detaylı. Evet, ilginç bir detay da şu, projenin giriş konuşmasının seslendirmesi için çok daha erişilebilir araçları kullanması. Mesela Google Chrome tarayıcısının web sayfalarını sesli okuma özelliğini ve Windows'un kendi basit ses kaydedicisini kullanmış. Aa, gerçekten mi? Bu ilginçmiş. Bu da gösteriyor ki her aşamada en pahalı veya en karmaşık araca ihtiyaç yok. Bazen elinizin altındaki basit çözümler de pekala iş görebilir. Anladım. Yani hem gelişmiş yapay zeka modelleri hem de gündelik dijital araçlar bir arada kullanılmış. Peki tüm bu farklı parçalar, metinler, görseller, animasyonlar, ses kayıtları nasıl bir araya geldi? Bir bütün haline nasıl geldi? İşte burada da daha geleneksel ama güçlü bir araç devreye giriyor. Adobe Premiere gibi profesyonel bir video kurgu yazılımı. Tiryaki tüm bu ürettiği farklı medya bileşenlerini Premiere'de birleştirerek projesinin nihai sunum videolarını oluşturmuş. Kurgu yapmış yani sonunda. Evet, bu da bize yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin, son ürünü şekillendirmek ve ona profesyonel bir dokunuş katmak için kurgu gibi becerilerin hala ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Şöyle bir durup bakınca gerçekten de Tiryaki'nin kullandığı araç yelpazesi baş döndürücü. Başlangıçta basit bir dikte, sonra metin düzenleme, ardından çok sayıda yapay zeka ile içerik üretimi, görsel tasarım, animasyon, seslendirme, video kurgu. Yazıda 21'den fazla araçtan bahsedildiğini söylüyor. Evet, bayağı fazla. Google ve Microsoft ekosistemleri, çeşitli bağımsız yapay zekalar, Adobe'nin yaratıcı paketi, yayın platformları, buna gerçekten de bir bilişim ekosistemi demek çok doğru olur sanırım. Kesinlikle ve bu ekosistemin gücü de tam olarak burada yatıyor zaten. Tiryaki'nin örneği artık tek bir bireyin bile doğru araçları stratejik bir şekilde bir araya getirerek önceden belki de sadece ajansların veya büyük ekiplerin altından kalkabileceği karmaşıklıkta projeler üretebileceğini gösteriyor. Müthiş bir şey bu. Metin yazmaktan çeviriye, görsel tasarımdan video prodüksiyonuna ve hatta küresel dağıtıma kadar tüm adımları kapsayan bir iş akışını tek başına yönetebilmiş. Bu, proje geliştirmenin nasıl demokratikleştiğinin somut bir kanıtı aslında. Yani iyi bir fikriniz ve bu araçları kullanma beceriniz varsa, kaynaklarınız sınırlı olsa bile sesinizi duyurma potansiyeliniz var. Proje hazırlandı, peki ya sonrası? Bu kadar emek verilen bir işin doğru kişilere ve daha geniş kitlelere ulaşması da kritik, değil mi? Tiryaki bu konuda nasıl bir yol izlemiş? Yayınlama kısmı nasıl olmuş? Evet, yayınlama ve yayma stratejisi de projenin kendisi kadar düşünülmüş. Ana yazısını, yani tüm süreci detaylarıyla anlattığı ve yapay zeka çıktılarını da paylaştığı içeriği kişisel blogunda WordPress aracılığıyla yayınlamış. Tamam.
FIFA ve TFF'ye yönelik hazırladığı resmi mektupları ise yine blogunda ayrı yazılar olarak sunmuş ve ana yazıdan bu mektuplara linkler vererek okuyucuyu kolayca yönlendirmiş. Bu, içeriği hem organize tutuyor hem de arama motorları için optimize ediyor diyebiliriz. Akıllıca. Peki ya videolar? Onlar için nasıl bir strateji izlemiş? Özellikle uluslararası bir kuruma, yani FIFA'ya ulaşmayı hedeflerken dil bariyeri önemli bir konu. İşte orada YouTube'un yeteneklerinden sonuna kadar faydalanmış görünüyor. Ana sunum videosunu YouTube'a yükledikten sonra önce platformun otomatik altyazı özelliğini kullanarak Türkçe altyazılar oluşturmuş ve bunları dikkatlice kontrol edip düzeltmiş. Düzeltmek önemli tabii. Kesinlikle. Ardından yine YouTube'un otomatik çeviri yeteneğiyle bu altyazıların İngilizce versiyonuna hazırlamış ve onu da gözden geçirmiş. Ama bununla da kalmamış. YouTube'un deneysel de olsa sunduğu otomatik seslendirme özelliğini kullanarak videonun İngilizce dublajını da oluşturmuş. Ne? İngilizce dublaj mı yapmış? Vay canına. Bu gerçekten içeriğin erişimini bambaşka bir seviyeye taşıyabilir. Kesinlikle. Bu çok dilli yaklaşım, yani Türkçe ve İngilizce altyazıların yanı sıra İngilizce seslendirme seçeneği sunmak fikrin, küresel bir kitleye ulaşma potansiyelini muazzam derecede artırıyor. Düşünün, tek bir video üretiyorsunuz ama platformun sağladığı araçlarla bu video farklı dilleri konuşan insanlara hitap edebiliyor. İnanılmaz. Sonrasında ise tüm bu içerikleri, blog yazılarını, YouTube videolarını, Facebook, X yani eski Twitter ve Blue Sky gibi sosyal medya platformlarında ilgili kurumları, TFF, FIFA etiketleyerek paylaşmış. Bu da hedefli bir yayılım stratejisi olduğunu gösteriyor. Bu yayılım stratejisi, özellikle YouTube'un çeviri ve seslendirme yetenekleri gerçekten de bireysel çabaların etkisini acayip katlayabilecek gibi duruyor. Bu durum, acaba fikirlerimizi savunma veya projelerimizi dünyaya duyurma şeklimizi nasıl değiştirir sizce? İşte bu çok önemli bir soru. Eskiden bir fikri uluslararası alanda duyurmak ciddi bir organizasyon, çeviri bütçesi, lobi faaliyeti falan gerektirebilirdi. Şimdi ise Tiryaki'nin örneğinde gördüğümüz gibi doğru dijital araçları kullanarak ve platformların sunduğu imkanlardan faydalanarak tek bir kişi bile küresel bir etki yaratma potansiyeline sahip olabiliyor. Evet, bu büyük bir değişim. Bu, aktivizmden girişimciliğe, bilimsel iletişimden sanatsal projelere kadar pek çok alanda bireylerin elini güçlendirebilecek bir gelişme. Belki de gelecekte büyük değişimler sadece büyük kurumlar tarafından değil, bu tür dijital ekosistemleri akıllıca kullanan bireyler tarafından da tetiklenecek. Kim bilir? O zaman tüm bu süreci şöyle bir toparlayalım isterseniz. Başlangıçta sadece akıldan kağıda, daha doğrusu ekrana dökülmüş bir fikir vardı. Evet. Bu fikir önce dikte ve yapay zeka yardımıyla yapılandırılmış bir metne dönüştü. Ardından birden fazla yapay zeka modelinin orkestrasyonuyla resmi mektuplara ve analizlere evrildi. Sadece metinle kalınmadı, görseller, animasyonlar, sesler üretildi ve hepsi profesyonel bir video sunumunda birleştirildi. Aynen. Son olarak da blog yazıları, çok dilli YouTube videoları ve hedefli sosyal medya paylaşımlarıyla dünyaya duyuruldu. Bayağı kapsamlı bir süreç. Aynen öyle. Tiryaki'nin de belirttiği gibi projenin belki de asıl amacı penaltı kuralını hemen o an değiştirmekten çok modern bilişim ekosisteminin, yani tüm bu araçların bir arada çalışmasının tek bir fikri nasıl bu kadar kapsamlı, sunulabilir ve yayılabilir bir projeye dönüştürebileceğini somut bir örnekle göstermekti. Bir nevi işte böyle yapılır demeye getirmiş. Peki, sizin için, yani bu incelemeyi dinleyenler için buradan çıkarılacak ana ders ne olmalı? Ne götürmeliyiz yanımızda? Bence temel çıkarım şu: elimizin altındaki dijital araçlar, özellikle de yapay zeka ile entegre olduklarında, bireylere daha önce hayal bile edilemeyecek bir proje geliştirme ve yayma gücü veriyor. Artık karmaşık iş akışlarını yönetmek için ille de büyük ekiplere veya bütçelere bağımlı değiliz. Bu çok umut verici. Önemli olan farklı görevler için doğru araçları seçip
onları bir strateji dahilinde bir araya getirme becerisi, Tiryaki'nin yaptığı gibi adeta dijital bir İsviçre çakısını ustaca kullanmak. Bu vaka incelemesi aslında size, dinleyicilerimize oldukça pratik bir yol haritası sunuyor diyebiliriz. Kendi fikirleriniz için, ister işinizle ilgili olsun, ister akademik bir çalışma, isterse kişisel bir tutku projesi, bu ekosistemden hangi parçaları alıp kendi iş akışınıza entegre edebileceğinizi düşünebilirsiniz. Belki siz de bir sonraki projenize dikte ile başlayabilir, yapay zeka ile ilk taslağı oluşturabilir, farklı modellerden ilham alabilir veya basit araçlarla bile olsa multimedya içerikler ekleyebilirsiniz. Yani denemeye değer yöntemler var. Kesinlikle. Tiryaki, bu güçlü ekosistemi futbolda bir kural değişikliği gibi oldukça niş, spesifik bir alanda kullandı. Şimdi bir an için bu örneğin dışına çıkıp düşünelim. Proje yaratma ve yayma gücünün bu şekilde bireylerin eline geçmesi, yani bu sürecin demokratikleşmesi, yakın gelecekte toplumları, inovasyonu, sivil katılımı nasıl şekillendirebilir? Evet, bu önemli bir soru. Şu an belki size küçük veya önemsiz gibi gelen fakat bu yöntemlerle, bu dijital araçlarla filizlendirip büyütebileceğiniz hangi fikirleriniz var aklınızda? Üzerine düşünmek lazım. Kim bilir, belki de bir sonraki büyük etki sizin zihninizdeki o küçük tohumdan yeşerecektir. Üzerine kafa yormaya değer bir soru gerçekten. Bugünkü derinlemesine incelememiz burada sona eriyor. Bir sonraki keşfimizde tekrar buluşmak dileğiyle.